Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine güzel bir ürün incelemesi yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi Fanarsim marka pil puntalama cihazı. Yani pillerimizi artık lehimleme işleminden kurtulup gayet güzel bir şekilde aynı fabrikasyon türünde puntalama işlemi yapacağız. Görmüş olduğunuz cihaz kutusu bu şekilde. Kutu içeriğine geçmeden önce kutunun arka yüzeyindeki bilgilere birazcık bakacak olursak, bu kısımda görmüş olduğunuz gibi puntalama cihazının içerisinde bir batarya bulunuyor ve bu bataryanın toplam kapasitesi 5000 miliamper saat olarak görünüyor arkadaşlar. 5 volt 2.1 amper dediği cihazı şarj edebileceğimiz adaptörün değerini gösteriyor. Burada cihazın ağırlığı ve uçlarının kaç milim olduğunu söylüyor. Burada görmüş olduğunuz gibi toplamında 1200 amper, yani maksimum çıkış vereceği akım 1200 amper olarak söylüyor. Buna da biraz sonra değineceğiz puntalama aşamasındayken. Hemen dilerseniz, çok fazla kutu üzerinde zaten bizim anlayabileceğimiz türde bir şeyler yok. Bizim işimiz cihazın kendisiyle. Toplamında 573.8 grammış ağırlığı. Hemen şöyle cihazın kutusunu açarak kendisine bir göz atalım. Kutuyu açtığımızda bizi her zamanki gibi bir kullanma kılavuzu karşılıyor. Tabii ki de yine hiçbirimizin okumadığı, okumaya tenezzül etmediği, ama bazen merak da olsa insan içerisine bakmak istiyor. Şöyle zaten İngilizce terimlerinde, Japonca terimlerinde vesaire kullanma kitapçığı bulunuyor. Bununla dediğim gibi çok fazla bir işimiz yok. Kullanma kılavuzunu bir kenara koyduktan sonra şu şekilde görmüş olduğunuz gibi onaylı, yani test edilmiş, onaylanmış bir etiket bulunuyor. Bunu da bir kenara aldıktan sonra asıl cihazın kendisini şu şekilde kutudan çıkartalım. Kutunun içerisine bakacak olursak, burada bir tane nikel çelik tel mi diyorlar buna, tam olarak şu an bilemedim, ama burada bir tane puntalama yapacağımız telimiz var, nikelimiz var. Burada da cihazı şarj edebileceğimiz Type-C girişli bir USB şarj kablomuz bulunuyor. Sonrasında iki tane burada yedek uçlarımız var. Bunlar saf bakır, yani bence saf bakır olması gerekiyor ki akımı çok daha iyi bir şekilde iletebilsin. En alt katmanda ise şu şekilde görmüş olduğunuz gibi gayet kalın bir puntalama yapacağımız kablolar bulunuyor arkadaşlar. Kutunun zaten başka içeriğinde bir şey yok. Şimdi şöyle biraz kutu içerisinden çıkartmış olduğumuz malzemelere bakacak olursak, burada telimizin, şeridimizin olduğunu söylemiştim. Burada yedek parçalarımız var, şarj kablomuz var ve puntalama yapacağımız bakır kalın kablolarımız var. Şimdi arkadaşlar, burada zaten çok fazla bir işimiz yok. Bizim işimiz cihazın kendisiyle. Paketin içerisinden şöyle cihazımızı bir çıkartalım. Bir de cihazın üzerinde, cihazın içerisine bir inceleme yapalım. Görmüş olduğunuz gibi cihaz bu şekilde. Büyüklük olarak şöyle nereden baksak hemen hemen bir karışa yakın diyebilirim arkadaşlar. Büyük, gayet şık bir tasarım bizi karşılıyor. Şimdi cihazın dış yüzeyine bakacak olursak, yani sağlamlık açısından gerçekten güzel bir plastiği var, güzel bir yapısı var. Arka tarafında yine şu şekilde sabitleyebileceğimiz, masa üzerine sabitleyebileceğimiz bir ekstra aparatı bulunuyor. Bu da gayet sağlam bir şey gibi görünüyor arkadaşlar. Cihazın arka yüzeyine bakacak olursak arkadaşlar, toplamında içerisindeki bataryanın kapasitesi 5000 miliamper olduğunu söylüyor. Burada maksimum verebileceği çıkış akımı 1200 miliamper. Yani pilin kapasitesi 5000 miliamper olup da çıkış verebileceği akımı nasıl 1200 amper olabilir? Şimdi arkadaşlar, şu sebepten dolayı olabilir. İçerisinde bir sürü kondansatör var, transistör var.
bazı entegreler var, akım yükselticiler var vesaire. Bundan dolayı zaten şöyle çok basit bir örnek verecek olursam, bildiğiniz gibi 555 entegreleri üzerine çok fazla video çekmiştim. Birkaç voltaj yükseltme devreleri yapmıştım. Mesela biz 555 entegresine 5 volt girdiğimizde çıkışından 60-70 volta kadar gerilim alabiliyoruz. Bu da içerisindeki yapısından dolayı toplamında 1200 ampere kadar akım verebileceğini gösteriyor. Burada yine biraz önce de söylediğim gibi 5 volt 2.1 amperlik bir adaptör ile cihazı şarj edebiliyoruz. Eğer cihazı kullanırken pili puntalarken herhangi bir sorun, donma, kasma gibi durumlar olursa cihazın hemen üst kısmında bir reset düğmesi bulunuyor. Daha doğrusu bir delik bulunuyor. Buranın içerisine bir toplu iğne sokarak ittiğimizde, içerisindeki butonu tetiklediğimizde cihaz kendini resetleme yapacaktır. Sonrasında eğer varsa bir hata, donma, kasma gibi durumları kendisini sıfırlamış olacaktır arkadaşlar. Şimdi cihazın şöyle tekrar bir ön yüzeyine bakacak olursak gayet güzel bir tasarımının olduğunu söylemiştim. Cihazı hemen bir açma kapatma tuşu üzerinden açalım. Basılı tutuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bizi karşılayan ilk ekran hangi dil seçimiyle devam etmemizi istiyor. Onu seçmiş olacağız. İngilizce olarak seçtim. Zaten genelde İngilizce, Portekizce, Çince gibi diller bulunuyor. Şimdi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şöyle bir ekran bizi karşılıyor. Ekran üzerinden biraz konuşacak olursak. Arkadaşlar cihazın ön yüzüne bakacak olursak, daha doğrusu cihazın ekranına bakacak olursak bazı değerler bizi karşılıyor. Hemen sol üst kısımda görmüş olduğunuz yeşil bir ibare var burada. Artık yeşil bir sembol mü diyeyim, simge mi diyeyim. Bu cihazın pil puntalamaya hazır olduğunu gösteriyor. Yani bataryanın durumu iyi, cihazda herhangi bir sorun yok, tüm bağlantılar yapılmış vesaire. Hazır bir şekilde yani puntalama işlemi yapabilirsiniz bilgisini veriyor. Bu kısımda görmüş olduğunuz 3.99 volt içerisindeki pilin şarj durumunu gösteriyor. Yani 3.99 gerilim olduğunu gösteriyor pilin içerisinde. Burada 30 derece dediği muhtemelen ortam sıcaklığı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten bulunduğum ortam bu şekilde 30 derece olarak hissettirebiliyor. Burada zaten bir sesli ikazın sembolü var. Yani cihaz puntalama aşamasında bir ses çıkartıyor. Çok ufak bir şekilde buzzer'ın sesi. Bunun aktif olduğunu ve yan tarafta da bataryanın doluluk oranını gösteriyor. Üst kısımdaki menüde ise arkadaşlar şurada prehead dediği, burada atımın kaç saniye devam etmesini bilgisini veriyor. Yani 0,1 milisaniye, 0,2 milisaniye, hatta bunu bir değiştirelim. Bakalım burada en fazla kaç yapabiliyoruz? Şöyle 2, 3, toplamında 10 milisaniye. Yani biz uçları pilin üzerine, nikel şeridin üzerine tuttuğumuzda atıma başladığı an 10 milisaniye kadar daha devam ediyor. Devam ettikçe bu sefer şerit çok daha yüksek ısıya çıkarak pile çok daha iyi bir şekilde tutunuyor. Fakat bunu her pilde, her bataryada, her nikel şeritte uygulayamayız. Çünkü 10 milisaniye gerçekten çok, yani bu işlem için çok büyük bir milisaniye. O yüzden bunu daha doğrusu buradaki bütün ayarları kendiniz deneyerek, kullanarak, kendi seçiminize göre, kendi tercihinize göre yapmanız gerekiyor. Bunu şimdilik 2 milisaniye olarak bıraktım. Şurada büyük tuş üzerinden tekrar bastığımda burada bir puls dediği, yani atım milisaniyesi bulunuyor arkadaşlar. Bunu da genelde ben bu cihazı zaten almadan önce ufak tefek araştırma yaptım. Nedir, nasıl kullanılır, faydası, daha doğrusu faydasından ziyade bu cihaz tam olarak nasıl işlem yapar, nasıl görev yapar. Bunu araştırırken buradaki ayarların tam olarak neler olması gerektiğine denk geldim. Bunları araştırdım. Burada da atım sayısı arkadaşlar. Yani biz bunu yine arttırdığımızda görmüş olduğunuz gibi toplamında 30 darbe göndererek, yani
30 milisaniyelik süreyi sürekli pilin üzerine akım göndererek nikel şeridin çok daha iyi bir şekilde yapışmasını sağlayacak. Bunu da 10 milisaniye olarak ayarlamak istiyorum. Nikel şerit üzerinde deneme yaparken tekrardan bu değerleri değiştirebiliriz. Tekrar menü tuşu üzerinden alt satıra indiğimde burada interval dediği, şimdi buradaki interval dediği arkadaşlar, bunların hepsi zaten genel olarak şurada görmüş olduğunuz toplamında 3 tane milisaniyelik oranı pilin üzerine punta işlemi yapılırken kaç milisaniye puntalama işlemi devam etsin, kaç milisaniye puntalama genişliği uzasın, yani atışı uzasın, devam etsin. Buradaki bütün ayarları bu şekilde yapmamız gerekiyor. Şimdi dediğim gibi kullanmış olduğumuz nikel şeridin kalınlığına göre, kullanmış olduğumuz pilin kalınlığına veya pilin modeline göre buradaki ayarları değiştirmemiz gerekiyor. Burası tamamıyla, yani tercihen bize kalmış bir durum. Şimdi kimi piller vardır çok incedir. Nikel şeridi 0.01 milimliktir. Kimi nikel şerit 0.05 milim. O yüzden buradaki ayarları her pile veya her nikel şeride uygulayamayız. Sadece olması gereken, mesela 18650 pil üzerinden konuşacak olursak, burası 2 milisaniye olarak kalabilir veya 3 veya 5 milisaniye olarak kalabilir. Diğer ayarları kendiniz deneyerek, kullanarak tercihen değiştirebilirsiniz. Tekrar menü tuşu üzerinden alt kısma doğru indiğimizde burada connecting ne diyor? Dots connecting dediği, burada yine aynı şekilde puntanın ne kadar kalın olabileceğini 1, 2, 3, 4, 5 tane seçenek var. 5 tane kademe var. Buradan yine puntanın ne kadar kalınlıkta olabileceğini ayarlayabiliyoruz. Şimdi alt kısımda bir current dediğimiz, yani şöyle tekrar tıkladığımızda, gerçi o satıra girmiyor, onu değiştiremiyoruz. Nikel şeridin üzerine puntalama işlemi yaparken toplamında çıkışta ne kadar akım veriyor? Mesela şöyle gösterecek olursam, neredeydi? Şimdi maksimum current dediği 1200 amper olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde burada da current dediği çıkışta ne kadar akım verdiğini göstermiş oluyor. Buna birazdan beraber bakacağız. Gerçekten 1200 amper verebiliyor mu veya ne kadar amper verebiliyor? Bunu beraber gözlemleyeceğiz. Burada sağ kısımda görmüş olduğunuz SAM yazan kısımda ise arkadaşlar, toplamında kaç atım yaptık, yani kaç defa puntalama işlemi yaptık, burada bir kayıt altına almış oluyor. Bir nevi sayaç, bir nevi gösterge diyebiliriz. Sağ kısımda ise görmüş olduğunuz gibi bir ünlem işareti var. Bu ünlem işareti de eğer pilde, daha doğrusu eğer cihazda çok fazla ısınma varsa veya herhangi bir kısa devre, herhangi bir arıza, hata varsa buradan uyarı vererek bizlere bilgilendirme yapıyor. Şimdi cihazın bir başka özelliği de videonun içerisinde, videonun başında da söylemiştim. Bir power bank olarak da kullanabiliyoruz. Eğer cihazın, yani herhangi bir puntalama işlemi yapmayacaksak, cihazı bir power bank olarak kullanacak olursak arkadaşlar, bir micro USB, daha doğrusu Type-C veya bir USB tarzında bağlantı yaptığımızda, örnek bir cep telefonu şarj edeceğiz. O zaman buradaki USB taktığımızda, diyelim ki çıkışına bir telefon bağladık. Buradaki yeşil led yanacak arkadaşlar. Yani powerbank modunda olduğunu bizlere göstermiş olacak. Biraz sonra da buradaki zaten ledlere değineceğim. Eğer iki kablomuz da bağlıysa ve pilin üzerine dokundurduğumuzda buradaki sarı led yanacak, yani hazır olduğunu gösterecek. Sonrasında da atım yapıp buradaki ledi yakacağını düşünüyorum. Bunlara biraz sonra değineceğiz. Şimdi dediğim gibi bunu bir powerbank olarak da kullanabileceğimizi söylemiştim. Menü tuşuna basılı tutarak şu şekilde gördüğünüz gibi bazı ayarlara geçiş sağlıyoruz arkadaşlar. Buradaki ayarlar tam olarak nedir? Hangi ayarları değiştirmemiz gerekir tam olarak bilmiyorum. Sadece
ben de sizler gibi yorumlayarak devam edeceğim. Burada tek anlayabildiğim auto off dediği, yani toplamında eğer biz bunu açarsak, otomatik kapanmadır bu arkadaşlar. Eğer biz bunu açarsak 60 dakika sonra cihaz otomatik bir şekilde kendini kapatmış olacak. Şöyle alt kısımlara doğru inecek olursak burada Seeker'ın ekran ışığını gösteriyor. Şöyle ekranın ışığını alçaltıp yükseltebiliyoruz. Hemen bir alt satırda bir buzzer'ın sesinden bahsetmiştim. Burada da sesi tekrar kısıp yükseltebiliyoruz. Burada da dil seçeneğimiz var. Zaten çok fazla bir seçenek yoktu. Burada arkadaşlar ekranı isterseniz 180 dereceye, isterseniz daha dik bir şekilde çevirip bu şekilde de kullanabileceğimizi gösteriyor. Alt satırda toplamında fabrikasyon olarak 65 derece olarak gösteriyor. Bu 65 derecede eğer puntalama aşaması çok uzarsa, örnek veriyorum 30 tane pili puntaladık. Cihazımız artık çok fazla ısındı. 65 derece sıcaklığa geldiğinde cihaz otomatik bir şekilde kendini kapatma modunu alacaktır. Hemen bir alt kısma şöyle inecek olursak burada da 3.7 voltluk bir gerilim gösteriyor. Yani eğer ki cihazın içerisindeki batarya 3.7 volta gelirse, daha doğrusu 3.7 voltun altına düşerse cihaz uyarı verecektir. İşte şarj edin gibisinden uyarı verip cihaz artık kullanım dışı kalacaktır. Buradaki değeri yine aynı şekilde kendimiz de değiştirebiliriz. Burada bir kısa devre, yani pilin üzerine propları değdirdiğimiz zaman, her iki probu da birbirine değdirdiğimiz zaman kısa devre olarak bizlere bir buzzer tarafından bilgilendirme yapacağını gösteriyor. Bunu isterseniz kapatabilirsiniz, isterseniz açabilirsiniz. Onun haricinde yapmış olduğumuz tüm ayarları fabrikasyon moduna alabiliyoruz. Burada da bu bilgiyi bizlere veriyor. Onun haricinde burada tekrar ana menüye dönmek istersek yine menü tuşuna basılı tutup tekrardan ana menüye giriş yapabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar burada 10 milisaniye, 0.2 milisaniye, aynı şekilde 10 milisaniye olarak ayarlarımızı yaptık. Şu anda isterseniz bir deneme işlemini yapalım. Şimdi kablolarımız gerçekten çok kalın bir kablo. Yani görüntü olarak bakacak olursak kablonun üzerinde şurada 8 AVG olduğunu gösteriyor. Yani kablo kalınlığından bahsediyor arkadaşlar. Onun haricinde kablo üzerinde başka bir değer yok. Burada yazan değer ise toplamında 200 derece ve 600 volta kadar kablonun dayanabileceğini gösteriyor. Silikon, yumuşak silikon, gayet güzel bir kablo. Şimdi hemen ilgili yerlere şöyle uçlarımızı, proplarımızı takalım. Arkadaşlar burada benim kendi gözlemlediğim şöyle bir olay var. Eğer ki yani her hareket eden, sürtünen malzemede bir aşınma söz konusu olur. Burada propları taktığımızda eğer sürekli çıkar tak işlemi olmayacaksa, yani bu propları bağladık, işimizi gördük, işimiz bitti, tekrar probu çıkarttık, tekrar taktık vesaire. Eğer alanınız uygunsa benim düşüncem bu probu taktığımızda çıkartmamanız çok daha faydalı olur. Çünkü bu kısım bakır, bu kısım bakır. Bir zaman sonra buradaki propları sök tak ya içeride yalama olacaktır ya da buradaki uçların tam olarak temas yüzeyi kaybolacaktır. Burada zaten amaç şu: cihazın oluşturmuş olduğu yüksek akımı, yüksek gerilimi tam bir şekilde kablolar üzerinden ileterek kısa devre bir nevi ark yaparak nikeli şeridi kaynak yapmış oluyoruz. O yüzden buna dikkat etmenizi öneririm. Zaten gerçekten çok sert, probu içine takmak yani bir hayli güç istiyor arkadaşlar. O yüzden bunu sök tak sıkıntı olabileceğini düşünüyorum. Şimdi buradaki bağlantılarımızı yaptık. Şöyle kabloların uçlarını da çıkartıp bir kenara koyalım arkadaşlar. Şu arka yüzeydeki kapağımızı da açalım.
Şimdi biraz önce sizlere bir kısa devre durumundan bahsetmiştim. Şöyle probları birbirlerine değdirdiğim zaman görmüş olduğunuz gibi burada bir sarı uyarı ledi yanıyor. Bu da kaynaklama, puntalama işlemine hazır olduğunu gösteriyor. Eğer bunları birbirine tutup yani birbirine değik bırakırsam hemen puntalama yapacaktır arkadaşlar. O yüzden şöyle sizin görebileceğiniz için bu şekilde yani bilgi veriyor. Puntalamaya hazırım diyor. Hemen isterseniz şimdi bir pil üzerinde de puntalama işlemini gerçekleştirelim. Sonrasında değerleri değiştirerek tek tek denemiş oluruz arkadaşlar. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi elimde bir sürü pil var ve birçoğunu lehimleme işlemi yaparak kablolarını vesaire bağladım. Burada görmüş olduğunuz gibi kimi pilin üzerinde lehim var, kimi pilin üzerinde nikel şerit var. Yani pilleri lehimleme işlemi yaparak gerçekten heba ediyormuşuz. Bunu anladım arkadaşlar. Çünkü çalışan pillerimin birçoğunu lehimleme işlemi sırasında veya sonrasında kaybettiğimi gördüm. Birçok pil, sağlam pilim vardı. Bunların dediğim gibi birçoğu hep lehimleme aşamasında yüksek ısıya maruz kaldığı için bozuldu. Şimdi zaten lityum piller hakkında birkaç tane video paylaşmıştım. Nasıl kullanılması gerektiği konusunda. Tekrardan kısa özet şeklinde bir bilgi verecek olursam herhangi bir lityum pile dışarıdan harici bir sıcaklık uygulamamamız gerekiyor. Çünkü pilin kendi içerisinde bir gaz olduğundan dolayı tamam pil belki kendisi çalışma esnasında ısınabilir. Fakat dışarıdan gelen sıcaklığıyla içerisindeki kimyasalın yapısını bozduğundan dolayı pil çok daha erken bir şekilde ömrünü yitirecektir. O yüzden bu tür olaylardan sebep bir puntalama cihazı almaya karar vermiştim. Bence sizler de pilleri artık lehimleme işleminden vazgeçmeniz gerekir. Çünkü sağlam piller hem sağlığımıza zararlı. Çünkü sağlam pillerimizi kaybetmek istemeyiz. Zaten günümüz şartlarında yeni bir pil alacak olursak gerçekten yüksek maliyetlere kadar çıkabiliyor arkadaşlar. O yüzden şimdi bu kısımda görmüş olduğunuz gibi burada zaten pillerin kapasitelerini de yazmışım. Bu pilleri bir el feneri üzerinden sökmüştüm. Yani neredeyse boş bir pil diyebilirim. Hemen bu pillerin üzerinden bir kaynak, bir lehimleme işlemi yapacak olursak burada zaten fenerin içerisinden söktüğümde vatandaşlar da bir lehimleme işlemi uygulamışlar. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Hemen şu alanları bir temizlemek istiyorum. Sonrasında hemen puntalama işlemine geçelim. Şimdi arkadaşlar nikel şerit telimizi şöyle bir çıkartalım. Görmüş olduğunuz gibi gayet ince ve son derecede keskin şerit arkadaşlar. O yüzden kullanırken çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şu şekilde hemen ufak bir parça kesip hemen pilimizin üzerine ekleyelim. Sonrasında güzel bir lehimleme, daha doğrusu hep lehimlemeye alışmışız. Sonrasında güzel bir punta atalım. Bakalım tam olarak cihaz üzerinden yapmış olduğumuz ayarlar bizlere nasıl bir karşılık verecek. Şimdi arkadaşlar pilimi aldım. Üzerine şu şekilde nikel şeridimi yerleştirdim. Bu aşamadan sonra yapmış olduğumuz cihaz üzerindeki ayarlar vasıtasıyla bir punta işlemi uygulayalım. Bakalım yapmış olduğumuz ayarlarda nikel şeridimiz ne kadar sağlıklı bir şekilde tutunacak. Şimdi ilk etapta aslında işlemimiz çok basit. Hemen şöyle probumun bir tanesini istediğim herhangi bir alana şu şekilde değdiriyorum. Puntalama işlemi sırasında uçları çok derin bir şekilde bastırmanıza gerek yok. Hafif bir şekilde şöyle yüzeyde dursun. Sonrasında hemen diğer probumu da istediğim yine herhangi bir alana değdiriyorum. Ve gördüğünüz gibi çok ufak bir şekilde punta attı.
Tabi biraz fazla ışık yansımasından dolayı buradaki puntalamayı göremedik. Şu şekilde sizlere gösterecek olursam gayet güzel bir şekilde nokta atışı yaptı arkadaşlar. Biraz daha yakın çekim olarak girmek istiyorum. Arkadaşlar yapmış olduğumuz puntanın çok daha iyi bir şekilde görünebilmesi için ortamın ışığını kapattım. Bu şekilde tekrardan yeni bir pilimi aldım. Şimdi üzerine nikel şeridimi şu şekilde yerleştiriyorum. Biraz önce de söylediğim gibi çok fazla bastırmamıza gerek yok. Yani şöyle hafif bir şekilde tutturup istediğimiz herhangi bir alana dokundurup bıraktığımda şurada zaten dokundurduğum zaman görmüş olduğunuz gibi kısa devre yani temas ettiğinin bilgisini veriyor. Sonrasında kaynak işlemini yapacak. Hemen şöyle dokunduruyorum. Görmüş olduğunuz gibi 2 tane puntalama işlemi yaptık. Tekrardan şöyle çapraz bir şekilde dokundurup ikinci kaynağımızı da yaptık. Şöyle 2 tane daha yapmış olalım. Şöyle pilin durumunu tekrardan sizlere göstermek istiyorum. Gayet güzel bir şekilde puntalama işlemi yaptı. Pilin ısısına baktığımda tabi burada oluşan arktan dolayı biraz ısınması söz konusu. Eğer buradaki atılmış olan bu noktanın, puntanın kalınlığını veya inceliğini beğenmediyseniz çok daha yüksek olsun veya daha küçük olsun, pilim ısınmasın diyorsanız o zaman buradaki puls dediğimiz yani atımını şu şekilde gösterecek olursam buradaki atımını 10 milisaniye değil de 5'e çekebiliriz. Hemen şimdi tekrar bir başka pil üzerinde oradaki milisaniye oranını değiştirelim. Şöyle ufak bir tane daha nikel şeridimi kestim arkadaşlar. Şimdi bir başka pil üzerinde buradaki milisaniyeleri değiştirerek deneyeceğiz. Şimdi boş bir tane pilimi alıp burada biraz önce bahsettiğim gibi milisaniyede 10 milisaniyeyi hemen şöyle, hatta şu yine 1'de kalsın. Buradaki 10 milisaniyeyi bu sefer 5 milisaniye olarak ayarlayalım. Aşağıdaki atımını da yine aynı şekilde 5 milisaniye olarak ayarladık. Şimdi bu ayarlarımız ile şu şekilde gördüğünüz gibi bu ayarlarımız ile yeniden bir deneyelim. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Yapmış olduğumuz biraz önceki atımda görmüş olduğunuz gibi 611 amper çıkış verdiğini gösteriyor. 10 sefer atım yapmışız biraz önceki pil ile. Şimdi şu şekilde tekrardan pilimi yerleştiriyorum. Üzerine de nikel şeridimi yerleştiriyorum. Yine uygun bir alana probumu değdirip diğer probumu da uygun alana yerleştireceğim arkadaşlar. Şimdi kaynak işlemi, punta işlemi yaparken buradaki 611 amperin değiştiğini göreceksiniz. Ayarlarımız 5 milisaniye atım ayarlarını ayarladık. Tekrar değdiriyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi bu sefer çıkışında vermiş olduğu akım 549 amper olarak görünüyor. Çünkü değerleri biraz düşürdük. Tekrar bir puntalama yapalım. Puntalama işlemini yaptık arkadaşlar. Şöyle 4 tane. Burada diğer pil üzerinde ne kadar yapmışız? 2, 4, 6 tane. Bunda da aynı şekilde 6 tane punta yapalım. Gördüğünüz gibi buradaki tam temas etmedi. Şöyle tekrar yapalım. Şimdi arkadaşlar iki pilin görmüş olduğunuz gibi buradaki pile 10 milisaniye değer girdik. Sağ tarafta bulunan pile ise 0,5 milisaniye olarak değer girdik. Görüntü bakımından ikisinin de arasında çok fazla bir fark yok. İkisi de gayet sağlıklı bir şekilde puntalama işlemi yapmış. Hemen şöyle nikel şeridimizi çıkartmaya çalışacak olursak burada en önemli etken, eğer şeridi çıkartırken alt kısmında kalıntı bırakıyorsa tıpkı bu şekilde
alt kısmında bir kalıntı bırakıyorsa demek ki bizim yapmış olduğumuz 10 milisaniyelik ayarda değerlerimiz gayet güzel. Yani sağlıklı bir şekilde nikel şeridimizi puntalama işlemi yapmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kopmuyor, parçalanıyor. Olması gereken de zaten bu. Şimdi 0,5 milisaniye değer olarak ayarlayıp puntaladığımız şeride bakacak olursak şu şekilde. Bu da yani tutmuş tutmamış ayarında bir şey, hemen koptu zaten. Tabi yüzeyinde biraz daha temiz olması gerekiyor. Burada paslar vesaire bulunuyor arkadaşlar. Bu pillerin zaten durumu ölü. Buradaki yüzeyi temizlediğimizde 0,5 milisaniye çok daha iyi bir şekilde atım yaparak puntalama işlemi yapmış olacağız. Cihazımız bu şekilde arkadaşlar. Tabi şimdi tekrardan sizlere bahsedecek olursam buradaki ayarları tamamıyla kendiniz deneyerek, yani pilin üzerinde nikel şeridin kalınlığına göre buradaki ayarları kendiniz deneyerek kalınlığını, çok daha derinliğini buradan ayarlayarak kendi seçiminize göre yapabilirsiniz. Hatta şöyle cihazı biraz zorlamak istiyorum. Yapabileceğimiz en son kademeye getireceğim. Şu anda cihazın tüm ayarlarını en son konuma getirdim. Bakalım çıkışında ne kadarlık bir akım verecek ve bizim yapmış olduğumuz bu yüksek milisaniyelere cihazımız dayanabilecek mi? Onu bir test edelim. Şimdi tekrardan şöyle bir nikel şeridi alalım arkadaşlar. Bu sefer temiz bir pil üzerinde deneme yapmak istiyorum. Yani birçok kanalda, birçok videoda gördüm, izledim cihazı almadan önce nasıl kullanılıyor vesaire diye. Hiç kimse bu şekilde ayarını yapmadı. Yani yüksek olarak yapmadı. Şimdi bu sefer sağlam bir pil üzerinde deneyeceğim atımı. Umarım bir sorun oluşmaz diye düşünüyorum. Şuradaki nikel şeridimi kopartıyorum. Şimdi bu fabrikasyon arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi çok ince, ufak bir şekilde yapılmış. Bir tarafta fabrikasyon, diğer tarafı koparttık mı onu kopartmışız zaten. Bu pil üzerinde de bir puntalama işlemi yapmak istiyorum. Şöyle yüzeydeki nikel şeridi koparttım arkadaşlar. Şimdi bakalım cihazımız bizim yapmış olduğumuz en son ayarlara dayanabilecek mi? Umarım dayanır. Nikel şeridimi yerleştirdim. Probumu boş, uygun bir alana bu şekilde bırakıyorum. Şimdi hazırsak en yüksek değerlerde puntalama işlemini yapalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde tek atımlık yaptı. Yani bu şekilde tabii ki cihazı biraz daha zorlayıp içerisindeki bataryanın daha erken bir şekilde bitmesini sağlamış oluyoruz. Ama yani görüntü bakımından şu şekilde gayet kalın, güzel bir puntalama işlemi yapmış oldu. Tekrar şöyle bir tane daha yapalım. Gördüğünüz gibi çok kalın, daha derin ve daha yüksek bir şekilde akım göndererek buradaki nikel şeridimizde puntalama işlemi yapmış olduk. Şöyle bir kopartalım bakalım alt kısımda neler çıkacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kopmuyor bile. Yine aynı şekilde parçalanıyor. Ama yine de siz en yüksek ayarlarda kullanmayın. Sonuçta burada bir ark oluşuyor. Arkın oluştuğu yerde ister istemez ısı oluşuyor. Yani ha lehim yapmışız, ha yüksek değerlerde kullanmışız. Hiçbir şey fark etmiyor. O yüzden buradaki ayarları yine biraz önce gösterdiğim gibi olması gereken değerleri çekerek cihazı kullanabilirsiniz. Şimdi en son yaptığımız atımda şöyle görmüş olduğunuz gibi 951 amper olarak çıkış vermiş. Tabii ki de bataryamız biraz boş durumda. 3.96 volt olarak gösteriyor.
Yapacak olduğumuz punta bu şekilde. Cihaz üzerinde artık çok fazla anlatacak olduğum, gösterecek olduğum bir şey kalmadı. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Biliyorum biraz uzun oldu ama bu tür şeyleri de sizlere göstermem gerekiyordu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ürünü satın almak isterseniz satın alma linki videonun açıklamalar kısmına bırakıyor olacağım. Bir sonraki inceleme videosunda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.